Hiç gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü? Ya o uykudan uyanmasaydın gerçek olmadığını nasıl anlayacaktın? Çok basit bir soru değil mi? Matrix felsefesinden alınmış güzel bir soru. Matrix felsefesine göre hepimiz bir simülasyonun içinde yaşıyoruz. Sadece baktığımız ya da bir şeyin tadını tattığımız, dokunduğumuz ve gözümüzü nereye çevirirsek bize gösterilen sadece o kısımları görüyor ve etkileşimde bulunduğumuz şeyleri hissediyoruz. Böylelikle aslında bir simülasyonun içinde gerçekten yaşadığımızı falan sanıyoruz. Matrix sonuçta sadece bize her şeyin gerçek olduğunu hissettirmeye çalışıyor ve biz de bu simülasyonda her şeyi gerçekten var gibi algılıyoruz. Konumuz Matrix mi? Hayır değil. Ama oyunların da bize yapmaya çalıştığı şey tam olarak bu. Beynimizi kandırmak. Şimdi bir oyun düşünün. Devasa bir haritası var ve biz o gerçeklikte yaşayan bir şehirde kendimizi oyunun içerisinde zannediyoruz. Ya da orta çağda geçen bir oyundasın. Tam da o dönemin gerçeklikleriyle muhatap olup gerçekten o döneme gittiğini hissediyorsun. Etrafta dolanan NPC'ler aslında bize tam da bu saydığım bu atmosferin içine çekmek için oraya konulmuş, kodlanmış birer program. Ancak oyunlarda NPC'ler çok fazla gelişmiş değildir. Yani oyunun yapım kalitesine bağlı olarak. Böylelikle bir oyunun içerisinde olduğumuzu anlarız. Ama durun bir dakika. Bu NPC'lerle gerçek hayatta da karşılaşabiliyoruz. Sterlinus pahalılık var mı? Biraz var. Azıcık var. Evet, daha da artacak. Neden artacak peki? Sorumlusu kim? Onu ben bilemem. Onu ben de bilmiyorum. Neyi biliyorsun? Pek bir şey bilmiyorum. Aslında her oyunda bu NPC sistemi kullanılmıyor. Ancak genelde oynadığımız neredeyse açık dünya oyunlarının tamamında bu var. Yani tıpkı Matrix'te olduğu gibi. Genelde açık dünya oyunlarında sadece baktığımız, gördüğümüz yani kafamızı çevirdiğimiz yerler kodlanıyor. Yani bakmadığımız yerler aslında yok. Hatta bunu en iyi kullanan bir oyun da var. GTA. GTA'da haritada gezdiğinizde bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Aslında yaşayan bir şehir olarak gördüğümüz haritada kafamızı bir bölgeye çevirdiğimizde gördüğümüz olaylar kafamızı başka bir yere çevirdiğimizde hemen değişiyor. Yani siz oraya baktığınız sürece olaylar olmaya devam ediyor. Ama hafif uzaklaştığınızda artık o kısım tamamen siliniyor. Tekrar aynı yere geri döndüğünüzde artık aynı şeyi görmüyorsunuz. Tekrar kodlanan başka bir şey görüyorsunuz. Sonuç olarak devasa sandığınız harita aslında sizin belki de 200'er metrelik açınızda şekilleniyor. Haritanın ya da şehrin diğer kısımları aslında siz oraya gitmediğiniz sürece yok. Bunu da anlamak tabii ki mümkün. Yani GTA gibi bir oyunu aksi olsaydı yani bütün haritayı modelleselerdi NASA bilgisayarlarıyla falan çalıştırmak zorunda kalabilirdiniz. Yani sonuç olarak oyunlar bizi bu şekilde kandırarak çok daha büyük şehirlerde ya da orta çağın ucu bucağı olmayan kırsallarında veya köylerinde yaşadığımızı hissettirmeye çalışıyor. Aslında bulunduğumuz yerden sadece birazcık ötesini görebiliyoruz ve biz ilerledikçe karşımızda yeni yerler modellenmeye ve açılmaya başlıyor. Sadece küçük bir alana sahibiz ve o alanın dışı biz oraya gitmediğimiz sürece aslında yok. Bu tekniği kullanan bir oyun daha var. Minecraft. Minecraft'ta hatta bunun bir ayarı bile bulunuyor. Chunk ve simülasyon seviyesi. Bu chunk ayarlarını yükselttiğinizde aslında içinde bulunmuş olduğunuz o küçük daireyi biraz daha genişletiyorsunuz. Simülasyon uzaklığı seviyesini yükseltirseniz çevrenizdeki dünyanın mantıksal davranışı daha uzakta olsalar bile bu ayarı aştığınız level kadar genişletilebiliyor. Yani bizi kandırma seviyesi diyebiliriz. Yine de o milyarlarca bloğun bulunduğu o devasa alanın içerisinde aslında gerçek zamanlı yoksunuz. Siz gittikçe açılıyor ve arkanızda kalan bölgeler de sizin oyun ayarınıza göre siliniyor. Gerçek dünyada aslında beynimiz de tam olarak bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir düşünün. Brezilya'ya, Amerika'ya veya Orta Doğu'ya, hadi bu kadar uzağa gitmeyelim. Mahallenizin bir üst sokağına gitmediğiniz sürece sizin için orası diye bir şey yok. Hatta bunu daha da küçültelim. İş yerinizde, okulunuzda, ofisinizde ya da evinizin bir odasındasınız. Odadan dışarı çıkmadığınız zaman diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece beyninize daha önce oraları gördüğünüz için kodlanmış olan son görüntülerini düşünerek tahmin yürütebiliyorsunuz. Kafanızın biraz karıştığının farkındayım. Hatta bu videoyu izlerken bile benim gerçekliğim şu an baktığım kamera. Yani
Şu an arkamı siz görüyorsunuz, ben görmüyorum. O yüzden benim gerçekliğim şu an baktığım yön. Ama kafamı arkaya çevirip bakarsam benim gerçekliğim buradan direkt buraya kaymış oluyor. Yani sadece baktığımız yerleri algılıyoruz ama ben arkamda ne olduğunu biliyorum tabii ki. Çünkü daha önce beynim orayı hafızasına kaydetmişti. Yani sadece gerçekten oraya gittiğinizde ya da kafanızı bir yere çevirdiğinizde oranın gerçekliğiyle muhatap oluyorsunuz. Gerçek yaşamda da tıpkı oyunlarda olduğu gibi gördüğünüz alanın içerisinde yaşıyorsunuz aslında. Yani sizin gerçekliğiniz tam olarak şöyle bir alanın içerisi. Görmediğiniz alanların hiçbirinin aslında sizin için bir önemi yok. Yani az önce söylediğim gibi beyniniz tam olarak bu şekilde çalışıyor. Oyunlarda bizi bu şekilde o gerçekliğin içerisine sanal olarak çekerek bizi kandırmaya çalışıyor. Yani bir oyun beyninizi ne kadar iyi kandırabiliyorsa o kadar başarılı bir oyun demektir. Ancak her oyun bu tekniği kullanmıyor. Bazı oyunlarda alanımız o kadar dar ve küçük ki zaten küçük bir alanda olduğumuzu biliyoruz. Öyle düşünüyoruz. Aslında burada biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Yani tipik bir şekilde beynimizin gerçeklik algısı bu şekilde çalıştığı için. Oyunda ufak bir restoranda çalışırken bile dışarıda büyük bir dünya hayal ediyoruz. Müşterilerimiz yoğun bir caddeden ya da çok geniş bir dünyadaki alandan dükkanımıza geliyorlar, değil mi? Neden böyle düşünüyoruz? Aslında orada hiçbir şey yok. Çünkü cevap basit. Beynimizin eksik kalan yerleri, mekanları, olguları tamamlama eğilimi var. Tıpkı anlamsız şekilleri bir düzene oturtmaya çalışmak gibi. Kim bulutlara bakıp da bir insan yüzüne ya da bir hayvana benzetmedi ki? Hatta bunun bilimde bir ismi bile var. Pareidolia. Mesela olaya başka türlü de yaklaşmak istiyorum. Oyunlardan neden kopuyoruz? Yani o gerçeklik algısını yitirdiğimiz zaman oyunlar bize neden zevk vermiyor? Neden bug'larla dolu bir oyun gördüğümüz zaman sinirden kendi kendimizi yiyoruz? Çünkü oyunda bir bug gördüğümüzde mantıksal şekilde ondan etkileniyoruz. Ve bu bug'ların oyunun mantık algısını yıktığı için de o bulunduğumuz dünyada, yani oyunun size vaat etmiş olduğu o gerçeklik algısı yıkıldığında kendimizi gerçekten o dünyanın içerisinde hissedemiyoruz. Bu da sinirlerimizi bozmaya başlıyor ve oyunun kötü bir oyun olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Ne demiştim? Oyunlar bizi kandırabildiği kadar başarılıdır. Bir de oyunlardaki empati duygusuna değineceğim. Yani oyunlarda kullanılan sıkça bir durum. Öyle ki hepimizin hayran olduğu bir oyun karakteri var, değil mi? Bazen Geralt, bazen Master Chief, bazen Kratos, bazen de Polat Alemdar. Oyunlardaki karakterleri öylesine benimsiyor, öylesine özdeşleşiyoruz ki onları beynimizde bir gerçekliğe oturtuyoruz. Hatta dizilere baktığımız zaman direkt olarak başrol oyuncusuyla kendimiz arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz, değil mi? Ancak eğer oyundan uyarlama bir diziyse bu, o zaman direkt olarak başrol oyuncusunun oyundaki ana karaktere ne kadar benzediğine, bize oyundaki o hissi ne kadar yansıttığına ve oyundaki dünyanın bize ne kadar iyi verilebildiğine bakıyoruz. Eğer dizideki ana karakter oyundaki karaktere duruş olarak, karakter olarak benzemiyorsa hemen olaydan kopuyoruz ve diziyi kötülemeye başlıyoruz. Bazen oyunlardaki canlılara karşı da bir empati kurabiliyoruz. Mesela Minecraft'taki şu inek yavrusunu kılıcımla kessem ne olurdu? Direkt olarak koruma ve acıma içgüdüsüyle hareket ederdiniz, değil mi? Neden biliyor musunuz? Çünkü o dünyanın içerisindeki gerçekliği benimsiyoruz. Aslında oyun dünyasında hiçbir şey gerçek değil. Bu gördüğünüz de sadece arka planda çalışan kodların bir araya gelmesinden ötürü oluşan sanal bir illüzyon. Sonuç olarak aslında oyunları şu sebepten oynuyoruz. Gerçek hayatta yapamadığımız şeyleri yapmak. Gerçek hayatta asla bir GTA oyunundaki gibi şehirde özgürce takılıp ortalığı dağıtamayacaksın. Bir pilot olamayacaksın belki de. Ya da orta çağa gidip bir büyücüye de dönüşemeyeceksin. Bunlar asla olmayacak. Ama oyunlar bize bu şeyleri verebiliyor. Tamamen özgür hissediyoruz. Gerçek hayatta yapamadığımız her şeyi yapıyoruz. Aslında oyunların bizi kandırmalarına izin veriyoruz ve bundan çok hoşlanıyoruz. Çünkü o sınırsızlığı yaşamak için bu oyunlar var. Ve bir oyunun kalitesi seni ne kadar iyi kandırabildiğine bağlı.